Tarihin en dehşet verici eylemlerinden biri Combine Lisesi katliamıdır. 20 Nisan 1999'da bir lisede Eric Harris ve Dylan Claiborne adlı iki öğrencinin baş kahramanı olduğu son yılların en üzücü ve ürkütücü katliamlarından biri gerçekleşti. Mezun olmalarına 2 hafta kalmışken bu eylemi gerçekleştiren Eric Harris ve Dylan Claiborne'u gelin hep birlikte yakından tanıyalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. Eric'in çocukluğu babasının orduda çalışmasından dolayı sürekli okul ve şehir değiştirerek geçiyor. Eric günlüklerinde ve kendisine ait internet sitesinde hep bu konuya değiniyor. Yani her gittiği yerde yeni, çaylak ve acemi olmanın ona yaşattığı acı verici deneyimlerden ve bunun ona girdiği ortamdaki insanlar tarafından hep hissettirilmesinden bahsediyor. Bir gün Eric ailesiyle Colorado eyaletinin Littleton kasabasına yerleşiyor. Öğretmenlerinin oldukça zeki olarak tanımladığı Eric'in farklı zevkleri, okula gelirken giydiği siyah pardösüleri, askeri botlar, Ramsen tişörtler bu sefer de lise hayatında diğer öğrenciler tarafından dalga geçilmesine neden oluyor. Okulun popüler çocukları tarafından sürekli alay alınıyor, itilip kakılıyor. Her seferinde en ufak tepki dahi vermiyor. Çünkü alışmış, çünkü kendini farklı hissediyor. Bu duyguyu ona diğerlerinden daha üstün olduğu algısını pompalıyor ve en sonunda Eric boğazına kadar nefret duygusuna gömülüyor. Öyle bir noktaya geliyor ki katliam öncesinde günlüğüne şunları yazıyor. Başladığımızda kendimi Doom oynuyormuş gibi hissetmeli ve insanı olan bütün duygularımı içimden söküp atmalıyım. Karşıma çıkan herkesi Doom'daki canavarlar olarak görmeliyim. Öyle de yapıyor. Katliam süresince Eric'in Dylan'dan daha fazla ateş açmış olması ve daha fazla kişiyi öldürmüş olmasının nedeni de böylelikle açığa kavuşmuş oluyor. Biraz da Dylan'dan bahsedelim. Dylan ikilinin duygusal olanı. İntihara meyilli ve kronik depresyondan muzdarip. Kendisi gayet açık görüşlü ve eğitimli bir anne babanın çocuğu. Komşuları onların çok hassas ve ilgili ebeveynler olduğunu belirtiyor. Dylan da Eric gibi müziği ve yazmayı çok seviyor. Eric gibi o da günlükler yazıyor. Günlüklerinde yazdıklarına bakıldığında onun durmadan ölümü arzuladığını ve dünyayı, yaşamı bir türlü sevmediğini, aradığı ve ihtiyacı olan aşkı bulamadığını görmekteyiz. Bir gün Dylan bir kızdan hoşlanmaya başlıyor. Fakat kıza bunu asla söyleyemiyor. Hatta oturup ona hiçbir zaman gönderemeyeceği mektuplar yazıyor. Utangaçlığını bir türlü yenemiyor. İşten işte tükenmeye başlıyor. Bir taraftan da kendi şiirlerini yazmaya başlıyor, varoluşunu sorguluyor. Bir gün ikilinin yolları kesişiyor. Dylan, Eric'i oldukça ilginç ve güçlü bir kişilik olarak görüyor. Korkusuzluğu, bitmeyen öfkesi, kararlılığı, farklı konularda edindiği bilgileri, ortak zevkleri derken Eric'le gitgide daha yakın arkadaş olmaya başlıyor. Kendisinin de aksine utangaç olmadığı ve güçlü bir karakter olduğunda bir nevi hayranlık duyuyor. Beraber zaman geçirdikçe de birbirleriyle ne kadar çok ortak noktaları olduğunu anlıyorlar ve katliama giden yola giriyorlar. Katliam için plan yapıyorlar. Dale'ın hazırladığı plan: saat 5:00, yataktan kalkış. 6:00, buluşma yeri. 7, Eric'in evine gitme. 7:15, Eric propan için, ben de gaz almak için gideceğim. 8:30, tekrar Eric'in evinde buluşacağız. 9, arabada hazırlanılacak. 9:30, silahlanma çalışması yapılacak, dinlenecek. 10:30, 4 tane yerleştireceğiz. 11, okula gireceğiz. Ve katliam başlıyor. Katliam sırasında en çok olayın yaşandığı bölgelerden biri ise kafeterya. Okulda tehlikeli bir durum olduğunu öğrenen öğrenciler, Dylan ve Eric ikilisinin kafeteryaya girmeden tam 1 saat önce masaların altına giriyor ve öylece bekliyorlar. O andan 1 saat sonra ikili kafeteryaya giriyor, rastgele bazı kişileri öldürüyor, en sonunda bir tür bomba patlatıyorlar. O arada artık öğrenciler kaçışmaya başlıyor. Bazıları kurtulabiliyor, bazıları ise vuruluyor. İkili daha sonra kütüphaneye geçiyor. Ancak o anların hiçbir kaydı yok. Öğle arasından önce Brooks Brown adında bir öğrenci Harris'in okula geldiğini görüyor. Bir sene önce Harris'le arası bozulan Brown, onunla arkadaşlığını katliamdan kısa bir zaman önce yeni düzeltmiştir.
Harris genelde dersleri kaçırdığı için Brown ona neden geç kaldığını sormuş. Harris ise bunun artık bir önemi yok Brooks. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? O yüzden hemen şimdi buradan ayrıl, hemen evine git demiş. Brown hemen bölgeden uzaklaşmış. Birkaç dakika sonra ise uzaktan ilk silah sesleri duyulmaya başlamış ve polise haber vermiş. Cinayetlerden 20 dakika sonra ikili tekrar kütüphaneye dönmüş. 13 kişinin 10'unun burada öldürdüklerini belirtelim. Kütüphaneye gelen ikili camlardan polislere ateş açmaya başladı. 5 dakika sonrasında ise kitaplıkların dibine girmişler. O an orada kendilerini bir odaya kilitleyen bir öğretmen, öğrenci ve kütüphane görevlileri Harris ve Claiborne'un kendi aralarında konuşmasını duymuşlar. 1, 2, 3. Sonrasında iki eli silah sesi. İkili kendi aralarında sıkıp intihar etmişler. Aynı şekilde dışarıda yaşananların gözüktüğü bir kamera kaydı da yok. Ancak fotoğraflar sayesinde olayın ne derece dehşet verici olduğunu anlayabiliyoruz. Genel bilançoya bakmak gerekirse 24 kişi ağır şekilde yaralanıyor, 13 kişi ölüyor. Daha sonra polisler tarafından yakalanmamak isteyen ikili kütüphanede kendi kafalarını sıkarak intihar ediyorlar. Ayrıca ikilinin Hitman for Hire adlı bir kısa film projesinden de bahsedelim. 1998 Aralık'ında ayarladıkları kısa bir filmde bol bol şiddet içerikli görüntülere yer veriliyor. Filmde küfür ediliyor, kameraya bağırılıyor, hatta yapacakları katliama benzer şekilde insanları vuruyorlar. Üstelik sadece filmle de sınırlı kalmıyorlar. Senaryo projelerinde de hep bu türden konulara yer veriyorlar. Hatta bir gün öğretmenleri ikiliye yazım tekniğiniz harika, insanı gerçekten o moda sokabiliyorsunuz diyor. İnsanların kendi elleriyle başka insanlar üzerinde etkisi hiç şüphesiz ki bu olayda da olduğu gibi çok etkili. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.